Merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Lab Akademi'den ben Orhan Çakan. Bu akşam Metler Türkiye sponsorluğunda sizlere iyi pipetleme uygulamalarını aktaracağız. Ve konuğum Metler Türkiye ekibinden Semih Bey. Semih Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Öncelikle yayına başlamadan bir Semih Bey'i tanımak istiyoruz. Çünkü ilk kez burada Semih Bey'i konuk edeceğiz. Bizi takip eden arkadaşlar bilir. Metler Türkiye ekibiyle yaklaşık 2 yıldır düzenli canlı yayınları sizlere ulaştırıyoruz. Onların sponsorluğuyla burada aslında uygulamalı ücretsiz eğitimler sizlere aktarıyoruz ve Metler ekibinden de Semih Bey bu akşam ilk kez konuğumuz. Tabii ki bir sunumu olacak. Bir 10-15 dakikalar bir sunumunuz olacak ama öncesinde ben sizi tanımak istiyorum. Neler yapıyorsunuz? Türkiye'de, Metler Türkiye'de sorumluluklarınız, görevleriniz neler? Ve sonrasında bize nelerden bahsedeceksiniz? Kısaca anlatabilir misiniz? Tabii ki. Herkese merhabalar tekrardan. Semih Yazıcı. Metler Türkiye servis bölümünde kalite ve metroloji uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda laboratuvar sorumlusu olarak da çalışıyorum. Bugün sizlere iyi pipetleme uygulamalarıyla alakalı ufak bir sunumumuz ve daha sonrasında da bir uygulama göstermek istiyoruz. Kullandığımız pipetlerin ergonomisi, doğru pipet seçimi, kullanımlarıyla alakalı bazı örneklerden bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, öncelikle şunu belirteyim. Muhtemelen sizler de benimle aynı düşüncede olacaksınız. Pipet oldukça önemli. Ben pipeti şuna benzetiyorum. Yani bir askerin silahı neyse, laboratuvarda çalışanların da silahı bence mikropipetler. Neden böyle söylüyorum? Çünkü analitik sonuçlarınızın doğruluğuna giden ilk başlangıç noktası mikropipetlerdir. Ve bu birçok çalışmada böyledir, değil mi? Yani kesinlikle. Ben laboratuvara moleküler biyoloji olsun, genetik, kimya, analitik kimya olsun. Aslında hepsinde proseslerinizde pipetle bir şekilde çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Mikropipetlerle bir şekilde çalışıyorsunuz. Ve ben bu akşamki yayını ve Semih Bey'in anlatacaklarını çok önemsiyorum ve çok çok önemli buluyorum. Umarım aynı etkiyi sizlerde de oluşturabiliriz. Tabii sorularınız olursa sunumdan sonra Semih Bey bunları tek tek cevaplayacak. Bir uygulamamız da olacak. Zaten canlı yayınlarımızın aslında benzerlerinden farkı direkt laboratuvardan uygulamalı olarak sizlere önemli püf noktaları aktarıyoruz. Bu nedenle lütfen sorularınız olursa detaylı bir şekilde yazın. Kesinlikle bundan çekinmeyin. Evet. Vaktimiz var ve Semih Bey de bunları cevaplayacak bu akşam. Ben şimdi sözü Semih Bey'e bırakıyorum. Semih Bey, keyifli sunumlar. Buyurun, söz sizde. Teşekkürler. Ufak bir sunumumuz olacak. Bu sunum sonrasında bir uygulama ve sonrasında da varsa sorularınıza cevap vermeye çalışacağım. Evet, buyurun. Evet. Bugünkü anlatacağımız konu iyi pipetleme uygulamaları. GPP olarak geçiyor. Bugünkü anlatacağımız konularda pipetlemeyi nasıl yapmamız gerekiyor? Bir pipetlemeyi yaparken nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Normal kullanım şartlarında pipetlerin kalibrasyonu, doğrulaması nasıl yapılmalı? Bunlarla ilgili konuşacağız. Eğer sorularınız var ise bahsettiğim gibi chatten yazıp onlara cevap vermeye çalışacağım. Biliyorsunuz pipetleme aslında günlük uygulamaların en başında gelmektedir bir laboratuvar çalışanı için. Pipetleme iki çeşit yöntem ile kullanılıyor. Bir gravimetrik yöntem ve bir volümetrik yöntem. Pipetlemede volümetrik yöntemle yani hacim taşıma yöntemiyle gerçekleştiriyoruz. Burada bahsetmek istediğimiz pipetleme sonuçlarınızın kalitesini ne kadar etkiler? Riskleri ne kadar minimum noktada tutabilirsek kullanıcının hata yapma ihtimali o kadar minimum seviyede kalır. Burada bunlarla alakalı ufak püf noktalardan bahsedeceğiz. Neden iyi pipetleme uygulamaları, yani neden yapmalıyız bunu? Yani öncelikle sizler araştırma, bir ilaç fabrikasında,
bir tedavi amaçlı bir firmada çalışıyor olabilirsiniz. Bunların burada ölçüme başladığınız noktada ilk adımınız pipetleme. Bu pipetlemede elde ettiğiniz verilerin hatalı veya kalitesiz olması sizin bütün sürecinizi etkiler ve bu bütün ürünü, bütün prosesi, bütün süreci olumsuz yönde etkiler. Burada sadece kaliteden bahsetmiyoruz. Sonuçta burada bir cost da var, burada bir fiyatlama da var, burada bir ücretleme de var. Bu ücretleme kısmında da şirkete bir zarara sebebiyet verebiliriz. Evet. Slaytımıza devam ettiğimizde burada önemli olarak bahsetmek istediğim noktalardan birisi güvenli pipetleme aralığı. Güvenli pipetleme aralığı kullanıcının doğruluk gereksinimlerini karşıladığı bir pipetin hacim aralığıdır. Yani siz bir deneyde bir ölçüm yapmak istediğinizde kullandığınız pipetin doğru seçimi çok önemlidir. Burada kullandığınız pipetin %10'luk bir pipetleme toleransında kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Örnek olarak 10 mikrolitrelik bir pipet elinizde mevcut ve siz bununla ölçüm yapıyorsanız bunun yaklaşık %10'u 1 mikrolitre ile 10 mikrolitre arasında kalması gerekiyor. Yani 1 mikrolitre altında yapılan ölçümlerde doğru sonuç almama ihtimaliniz çok yüksektir. Eğer daha düşük hacimli bir ölçüm yapmak istiyorsanız, daha düşük hacimli veya daha yüksek noktalarda ölçüm yapmak istiyorsanız daha yüksek hacimli pipetler kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Semih Bey, burada ben yine ara size dış ses olarak tabii. eşlik etmek istiyorum. Bu pipetleme aralığı dediğiniz konu aslında biraz önemli konulardan birisi. Tabii. Yani bir pipet, diyelim ki 100 mikrolitrelik bir pipet aslında 0'dan 100'e kadar ölçüm alabilir. Ama %10'luk dilimi düşündüğümüzde 10 mikrolitrenin altında ölçüm almamız bizim sonuçlarımızın doğruluğunu etkiliyor olumsuz yönde. Kesinlikle öyle. Kesinlikle öyle. Burada bahsettiğim gibi %10 sizin için ölçümünüzün kalitesini yüksekte tutmak için önemli bir değer olmalı. Evet. Yani 100 mikrolitrelik bir pipette 5 mikrolitrelik bir ölçüm elbette alabilirsiniz. Pipetin çözünürlüğü buna buna müsaade ediyor. Ancak sonuçların doğruluğu, sonuçların kalitesi sizi ne kadar etkiler? Yani burada buna dikkat etmeniz gerekiyor. Yani az önce söylediğim gibi kullanmak istediğiniz noktaya göre uygun pipet seçmeniz sizin burada çok önemli. Evet, sizin ya için ben her şey. Çünkü bazı laboratuvarlarda bu bence ciddi bir hata arkadaşlar. Onun için aslında buranın üzerinde durdum. Biraz Semih Bey'in de sunumunu durdurmak durumunda kaldım. Çünkü şeyi görebiliyorum. 100 mikrolitrelik pipetlerde bazı laboratuvarlarda ısrarla işte 3 mikrolitre, 5 mikrolitre gibi ölçümler alınabiliyor. O zaman şöyle yapmak gerekiyor. 10 mikrolitrenin altında ölçüm yapacaksanız ekstradan bir de 10 mikrolitrelik bir mikropipet tercih etmek sizin proses güvenliğiniz ve ölçüm tekrarlanabilirliğiniz adına çok daha iyi olacaktır. Çok daha iyi olacak. Evet, tamamdır. Buna dikkat etmeniz önemli. Tavsiye değil, bu bayağı önemli bir noktadır. Evet, ya ben de öyle düşünüyorum çünkü. Şimdi pipetlerden bahsederken de bunun uluslararası bir standarda tabi olduğundan da bahsetmek gerekiyor. Bu da ISO 8655. 8655'te pipetler, büretler, seyrelticiler ve dağıtıcılar dahil olmak üzere pistonla çalışan volümetrik aparat için genel gereksinimleri belirtir. Burada standartta belirtilen üreticilerin pipet üretme toleransları, pipet üretme şekilleri, kalibrasyon firmaları için kalibrasyon metotları, kalibrasyon toleransları ve kullanıcılar için de rutin doğruluk kontrollerini etkili bir şekilde kullanmak için oradaki random veya sistematik hataları kullanmalarında yarar vardır. Burada pipet standardı nedir? ISO 8655. Bunu kullanmanızda, bunu bilmenizde fayda vardır. Neler tanımlanmış 8655'in içerisinde? Ölçüm özellikleri, işte metodoloji, çevre koşulları, süreç gereksinimleri, maksimum izin verilebilir hata sayıları, işte ölçüm belirsizlikleri. Bunların hepsini ISO 8655 içerisinde bulabilirsiniz.
Evet, buyurun. Bu arada ekranın sol üst köşesine bir QR kod yansıttık arkadaşlar. Onu okutarak Mettler Toledo'nun kendi sitesinde bulunan iyi pipetleme uygulamalarıyla ilgili onlarca farklı dokümana ulaşabilirsiniz. Kesinlikle öyle. Çok fazla doküman var. Posterlerimiz, bültenlerimiz mevcuttur. QR'dan ulaşıp bu dokümanları elde edebilirler. Hatta şunu size tavsiye ederim. Çok güzel posterleri var. Bu posterleri böyle çıktı şeklinde alıp laboratuvarlarınıza da asabilirsiniz. Kesinlikle. Yani Mettler Toledo olsun ya da olmasın laboratuvarınızda kesinlikle çok güzel yapılmış onlar. Yani çok evrensel bilgiler içeriyorlar ve gerçekten çok güzel hazırlanmış. İmkanı olan arkadaşlarım bunu bu şekilde indirip o posterleri çıktı almasını da tavsiye ederim şiddetle. Ekranda gördüğümüz eski haber ama bugün hala çok önemli bir sorun olan geçtiğimiz 30 yıl içinde çok sayıda bilimsel çalışma zayıf ergonominin neden olduğu yorgunluk ile performans arasında bağlantılar olduğunu göstermiştir. Performans nicelik ve niteliksel olarak zarar görür, daha yavaş çalışma ve günde daha az deney yapmanıza sebebiyet verir. Yorgunluk nedeniyle değişken deneysel sonuçlar elde edebilirsiniz. Tekrarlı çalışma gerekliliği yani aldığınız ölçüm sonuçlarının güvenilirliğinin düşük olmasından kaynaklı tekrar aynı ölçümü yapmanız gerekir. Ve zaman ve kaynakları boşa harcarsınız. Örnek olarak haftada 5 saatten fazla pipetleme yapan bir laboratuvar çalışanı omuzlardan baş parmaklara kadar en büyük yaralanma riskleri altında kalmaktadır. Laboratuvar çalışanlarında karpal tünel sendromu denilen pipetleme ile ilişkili tekrarlayan bilek bükme, baş parmak hareketlerinin yanı sıra işte kullandığımız tüpleri açıp kapatmanın temel nedenlerinden birisi ergonomiyi ve performansı düşük tutmamızdır. Bunlara dikkat edeceğiz. Bunlarla alakalı ufak ipuçlarından bahsedeceğiz. Az önce bahsettim. Hareket yani tekrarlayan hareketler bize nasıl zararlar verebilir? Yani bunun 3 aşaması vardır. İlk aşamada evet küçük ağrı ve acılar hissedersiniz. Ancak bu sizin üretkenliğinizi azaltır. İkinci aşamada bu ağrılar artık aylarca devam eder ve genellikle tıbbi tedavi gerektirir. Üretkenliği ciddi şekilde düşürür ve endüstriyel yaralanmayla da sonuçlanabilir bu. Ve aşama 3 son noktası burada devam eden tıbbi müdahale gerektiren kronik bir durumla karşılaşabilirsiniz. Üretkenliği ciddi şekilde düşürür. Endüstriyel yaralanmayla sonuçlanabilir ve sonunda da mesleğinizi, kariyerinizi değiştirecek bir hastalığa sebep olabilir bu. Evet, şu andaki slaytta gördüğümüz gibi sürekli duruş pozisyonlarıyla alakalı iyi ve kötü uygulamalardan bahsediyor. Bu resimler iyi ergonomik uygulamanın yanı sıra duruş ve temas basıncı açısından zayıf ergonomik uygulamaları göstermektedir. İşte yani burada umarım herkes iyi yönde gösterilen resimlerdeki gibi pipetleme yapıyordur. Dik oturuş, dik duruş bunlar sizin sağlığınızı sadece ölçüm sonuçlarını değil kendi sağlığınız için de çok önemlidir. Aslında şöyle bir şey var uzun süreler sonunda biz birçok aslında laboratuvar çalışanları olarak anlık olarak hissetmiyoruz bunları. Yani şöyle 10 yıl laboratuvarda çalışıyorsanız muhtemelen bu rahatsızlıklar böyle 5. 6. yıldan sonra artık gün yüzüne çok fazlasıyla çıkmaya başlıyor. Hatta çoğu zaman arkadaşlar şöyle oluyor. Biz bu rahatsızlıkları başka şeylere yoruyoruz. Örneğin boynumuzda ağrı oluyor. İşte klimaya yoruyoruz. Aslında klima değil oradaki suçlu. Muhtemelen duruş pozisyonumuzla alakalı bir şey. Veya işte dirseğimizde, parmağımızda bir şey oluyor ya da belimizde. İşte diyoruz ki ağırlık kaldırdık gibi ama aslında günümüzün çoğunu laboratuvarda geçirdiğimizi ve bu işleri yaptığımızı düşünürsek daha fazla etkili buradaki hatalar. Kesinlikle öyle. Yani burada ölçüm sonuçlarınız elbette etkili ama sağlığımızı görmezden gelmememiz gerekiyor. Evet. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Yani
Lütfen burada artık yani insanlara lütfen demek zorunda kalıyoruz. Uygulama yaparken duruş pozisyonunuz, duruş açınız lütfen dikkat ederek çalışırsanız daha uzun yıllar, daha sağlıklı bir çalışma hayatınız olacaktır. Yani o zaman şöyle diyebilir miyiz? İyi pipetleme uygulamaları dediğimizde sadece pipetin kullanımı değil, pipetin nasıl kullanıldığı da Kesinlikle. Yani sağlığımızı etkileyen tarafı da o başlığın altına dahil. Kesinlikle. Tamam, Kesinlikle. güzel, süper. Evet, az önce bahsettiğimiz gibi tekrarlı ölçümler hem zaman kaybı hem fiziksel olarak sağlığımıza etkisi. Bu tekrarı azaltacak bazı çözümler mevcuttur. Örnek olarak elektronik pipetler. Çoğu laboratuvarda manuel pipet yaygın olarak kullanılmakta. Ancak elektronik pipetler baş parmağınızın baskı oranını azaltarak oradaki hataları minimum noktaya düşürür ve sağlığınızdaki, üzerinizdeki etkiyi minimum noktaya düşürür. Ya da multi-channel pipet dediğimiz yani çok kanallı pipetler, 8 veya 12 kanallı pipetlerin kullanılması aynı anda birçok ölçümü yapmanıza yardımcı olur. Ve daha büyük, yaklaşık işte 96 kanallı pipet platformları tek seferde 96 pipetleme döngüsü gerçekleştirebiliyor. Bu platformlar tabii, şey mi? Ayrı makine tarzı değil mi? Makine gibi. Ama mesela şurada bir mikro pipetimiz var bizim çok kanallı dediğiniz bu mu? Evet, çok kanallı dediğimiz bu. Aynı anda 8 kanallı, işte 50 mikrolitre kapasiteli. Zaten üzerinde de 5-50 mikrolitre olarak yazıyor. Tabii, bu kanal sayıları değişebiliyor ama 12 kanal sayıları 8-12 olabiliyor. Hani burada başka modelleri var. Kanalları açılan şeklinde olan modelleri var. Evet, yani birbirine yaklaşıyor, uzaklaşıyor. Evet, kullandığınız hani uygulama plate'e göre değişkenlik gösteriyor. 8 kanallı pipetleme yaparsanız hem zamandan hem sağlığınızdan tasarruf etmiş olursunuz, öyle söyleyeyim. Tabii burada zaman çok önemli ama bence bunların bir de şöyle bir artısı oluyor. Mesela PCR uygulamalarında işte 8 kanallı oluyor ya da daha fazla kanalı oluyor, 12 kanalı oluyor. Orada her kanala 12 tekrarlı çalışıyorsunuz. Oradaki tekrarlanabilirliği de aslında çok standart hale getiriyor. Çok daha tekrarlanabilir sonuçlar alıyoruz değil mi? Yani işte bahsettiğiniz gibi aynı anda 8 tane ölçümü bir anda elde etmek ve bunu tek seferde yapmak bu vücudunuzun uyguladığı baskı kuvvetini düşüreceği için her noktada aynı tekrarlanabilirliği elde edemezsiniz. Evet. Ve bu sizin ölçüm sonuçlarınızı etkiler. Burada yaptığınız deneyde gerekli olan ölçüm sayısı, ölçüm noktasına göre kullandığınız pipeti, işte burada da o noktaya geliyoruz. Tek kanallı, çok kanallı, buna göre uygun bir pipeti kullanmanız çok önemli. Çok önemli. Ya, çok kanallı pipeti de her yerde kullanmak da doğru olmayabilir. Yani uygulamaya göre. Tabii ki. Değil mi? Yani burada amaca uygun ürünü kullanmak önemli. Evet. Buna dikkat edilmesinde fayda var. Evet, yani sağlıktan bahsetmeye devam ediyoruz. Pipetleme faaliyetlerinize sık sık ara vermeniz, işte birkaç dakika boyunca ellerinizi, omuzlarınızı jimnastik hareketleri şeklinde esneterek kan dolaşımınızı hızlandırarak herhangi bir sakatlanmayı, fiziksel yaralanmayı engellemede fayda vardır. İşte ardışık tekrarların sayısını aza indirmek, az önce bahsettiğimiz gibi yani çok kanallı bir pipet ya da belki elektronik pipet kullanmak. Hani bu örnekleri, bu uygulamaları yaparak ergonomik olarak ve ölçüm sonuçları olarak daha güzel, daha doğru sonuçlar elde etmiş oluruz. Ölçtüğümüz pipetlerdeki hataları en aza indirmek için temel teknikler mevcuttur. Kötü teknikten kaynaklanan hataların etkisi %0.5 ile %5 arasında olabilir. %5 bahsettiğimiz zaman çok küçük bir değer olarak kalabiliyor ama bu bir prosesi tamamen yanlış bir sonuç elde etmesine neden olabiliyor. Burada az sonra uygulamasını da göstereceğimiz şekilde mikrometrenin ayarlanması, hacim aralığını optimize etme, ipucu
pipet ucu daldırma açısı, pipet ucu daldırma derinliği, daldırma süresi, aspirasyon oranı, dağıtım tekniği, ön durulama pipet uçlarında ön durulama, el ısıtma ve zorlu durumlar için doğru pipet teknolojisi. Mikrometrenin ayarlanması. Bu tekniğine uygulanması performansı %0.5'e kadar artırabilir. Örnek olarak mesela şu anda elimde bir tane manuel pipet var. 100 mikrolitre kapasiteli ve çözünürlüğü yaklaşık 0.1 mikrolitre. Mikrometreyi bir turun 1/3 oranında hacim kadar çevirerek, yani yüzlük bir ölçüm yapmak istediğinizde 103'e getirip tekrardan 0 noktasına geri döndürüp tam 100'e getirdiğimizde kilidi kilitliyoruz ve bu şekilde ölçümümüze devam ediyoruz. Bu ölçümün sonucunu yaklaşık %0.5 oranında arttırabiliyor. Evet, şu anda ekranda görmüş olduğunuz slaytta da bir pipetleme döngüsünden bahsediyor. Yani pipetleme yaparken ilk noktaya kadar basma, sonra numuneyi alma, daha sonrasında boşaltım için ikinci noktaya kadar basıp daha sonrasında pipet ucunu çıkarma ile alakalı bir broşürümüz mevcut. Bunu zaten hali hazırda laboratuvarlarda kullanan arkadaşlarımızın hepsi gayet hakimdir diye düşünüyorum. Ve uç daldırma açısı. Doğru pipetleme açısı performansı yaklaşık %2,5'a kadar arttırıyor. Burada küçük bir tüpten sıvı örneği çekerken yaklaşık bir 45 derecelik bir açıyla bir numuneyi almak sizin eksik numune almanıza sebep olabiliyor. Burada sıvıya daldırdığımızda pipetin dik olması çok önemlidir. Buna dikkat etmekte fayda vardır. Bence en çok yapılan hatalardan birisi bu. Daldırma açısı. Bazen çok zorlu koşullarda çalışabiliyoruz. Onu anlayabiliyorum. Örneğin biyogüvenlik kabini içerisinde çalışırken çok küçük bir dar aralıktan çalışıyoruz. Hı hı. Oralarda da yani bu hatayı herhalde göz önünde bulundurmaları gerekiyor arkadaşların. Evet. Veya ben orada mesela şeyi de fark ediyorum. Bazen dik açıyla alıyor arkadaş. Bazen yan açıyla, işte 30-40 derecelik açıyla alıyor. Bu da mesela kendi içinde de bir tutarsızlık oluyor. Mesela zorlu bir koşulda çalışıyorsanız ve hep yan açıyla almanız gerekiyorsa bir hata geliyor oradan. Bunu biliyoruz. Bunu analitik hata olarak kabul ediyoruz. Hep öyle yapmak gerekiyor. Kesinlikle. Ama en doğrusu dik açıyla almak. En doğrusu dik açıyla almak. Tamam. Numuneye dik açıyla daldırıp pipetlemeyi o şekilde gerçekleştirmek gerekiyor. Ve pipet ucu daldırma derinliği. Önerilen daldırma derinliği aşağıda göstermiş olduğu gibi 10 mikrolitre altında 1-2 milimetre, işte 10-200 arasında 2-3, 200-2000 arası 3-6 ve 2000 üzerinde 6 milimetreden daha yüksek. Burada tabii ki 2 milimetreyi ölçmek çok çok zordur. Ancak burada dikkat etmeniz gereken 10 mikrolitrelik bir cihazsa çok yüzeye yakın. Evet, çok yüzeye yakın. İşte 200 mikrolitreye kadarsa bir tık daha uzağında veya daha yüksek hacimli bir pipetse daha derin noktadan ölçüm sıvı alırsak %1 ile %5 oranında ölçüm sonuçlarımızı artı seviyede tutacaktır. Yalnız bu analitik hataların hepsi bir araya geldiğinde ciddi bir analitik hata ortaya çıkıyor. Yani şöyle düşünün, hem daldırma derinliğiniz uygun değil, hem de daldırma açınız uygun değil. Yani nereden baksanız %5, %10'a yakın bir hata geliyor. Tabii. Yani 100 birimlik bir ölçümde 1 mikrolitreye, 100 mikrolitrede 1 mikrolitreye, 10 mikrolitreye yakın bir hata söz konusu ve çok ciddi bir hata. Yani çok sonuçlarınızın neredeyse kesinlikle güvenilir olmayacağını gösteriyor. Evet. Ki bence daldırma derinliği de en çok yapılan hatalardan birisi. Biz bununla alakalı çok fazla yani geri dönüş alıyoruz. Ya bizim pipetimiz yanlış ölçüyor. Biz müşterilerimizle iletişimde olduğumuz için sürekli kendilerinden bir video istiyoruz. Nasıl bir uygulama yaptıklarını.
Genelde karşılaştığımız hatalardan birisi daldırma açısı ve daldırma derinliği. Burada yapılan ufak hatalar müşterinin cihazın yanlış ölçtüğünü düşünmesine sebep oluyor. Evet. Yani burada çok ince bir detay olarak görünebiliyor ama sonuçlarınızı çok iyi oranda yükseltiyor. Evet. Yani kesinlikle ben buna katılıyorum. Defalarca da deneyimlemiş biri olarak söylüyorum. Yani. Bazen işte linearite standartları hazırlıyoruz. Ya diyoruz ki işte cihaza veriyoruz. Cihazlar çok hassas. İşte HPLC olabilir, GC olabilir. Ya bir arkadaşımız aynı standarttan hazırlayarak mükemmel bir linearite bulurken korelasyon değeri, diğer arkadaşımız aynısını yakalayamıyor. Aynı stoktan çalışıyorlar. Karşılıklı bazen tekrarlar yapmak gerekebiliyor. İşte orada da ne devreye giriyor? Muhtemelen işte pipetlemeden gelen hata. Evet, kullanıcıdan kaynaklı hatalar. Evet. Yani kullanıcının pipetleme yaparken pipeti yanlış yöntemlerle kullanması. Evet. Makro hacimli pipetlerde de yani makro hacimli 1000 mikrolitre işte 20 mililitre gibi makro hacimli pipetlerle çalışırken ucunuzu daha derine batırmalısınız. Aksi takdirde çeşme etkisi yaratabilir. Ayrıca sıvıyı aspire ettiğinizde ucu yavaşça yukarı ve solüsyondan çekmeden önce en az 1 saniye duraklamanızı da tavsiye ediyoruz. Bu ucun altında oluşabilecek hava sahasını önlemeye yardım olacaktır. Bu tüm pipetler için mi geçerli? Tüm hacimler için mi? Tüm hacimler için değil. 1000 mikrolitre üzerindeki pipetlerde. Biraz bekleyeceğiz. Evet, yani 1 saniye. Yani bu çok bir kayba sebebiyet vermez. Evet. Ancak ölçüm sonucunuzu artı yönde etkileyecektir. Güzel. Örnek olarak ekranda görmüş olduğunuz resimlerde kontaminasyona uğramış pipetler görüyorsunuz. Bunlar sizin kullanmış olduğunuz pipetlerin mekaniğini etkiler ve doğru hacim uygulamanıza engel olur. Kullanmış olduğunuz sıvı, kullanmış olduğunuz numune pipetin kontaminasyonunu hızlandırabilir. Burada kullandığınız numuneye istinaden uygulamanız gereken bakım veya temizlik aşamalarını tekrardan değerlendirebilirsiniz. Bir diğer etki ön durulama. Yani bir pipetleme yapmadan önce yeni bir pipet ucu aldığınızda işleme başlamadan önce 3 kere durulamanızı tavsiye ediyoruz. Bu durulama sonrası ölçümlerinizi 3 durulama sonrasında almanızı da tavsiye ediyoruz. Ve bir diğer etkenlerden birisi el ısınması. Düzenli kullanım sırasında pipetler ısı elinizden pipetin gövdesine aktarılır. Yani uzun süre kullanmak pipet performansında gözle görülür bir sapmaya neden olabilir. İşte pipeti elle ısıtmaktan kaçınmak için yüksek kaliteli bir alet veya kullanılmadığı zaman bir sehpanın işte bir pipet standının üzeri, pipet standında bulundurmakta fayda vardır. Ya mesela ben bu el ısınma etkisini şu an aslında ilk kez fark ediyorum. Çok bence doğru bir şey. Çünkü şöyle düşünün, 20 dakika 30 dakika elinizde tuttuğunuzda direkt vücut ısısına neredeyse geliyor. Kesinlikle. Yani tam oraya gelmese bile yani oda koşullarımız 24 derece diyelim 30'a falan çıkartıyorsunuz. Ve buradaki etkisinin amacı şu: bir pipetin uzun süre kullanılması iletilen hacimde zaman içinde belli bir oranda değişikliğe neden olur. Evet. Bunun başlıca nedeni de pipet içindeki hava kolonu dediğimiz elle ısınmadan dolayı genişlemesidir. Yani içerisinde bir hava kolonu var. Biz bir bastığımız zaman havayı dışarı çekip sıvıya daldırdıktan sonra boşalttığımız hava kadar tekrar içine hava çekiyoruz. Numune çekiyoruz. Biz bu hava hacmini değiştirdiğimiz zaman 100 gördüğümüz değer aslında 100 olmayabiliyor. Evet. Şimdi biz bu pipetleri zaten hava yer değiştirmeli pipetler diyoruz. Evet, hava yer değiştirmeli. Aslında şunu yapıyor. Sizin dediğiniz gibi ayarladığımız hacim kadar havayı dışarıya atıyor. Evet. Onun yerine de aynı hacimde sıvı içeriye alıyor. Aynı hacimde hava yerine sıvıyı geri alıyor. Çok yani şimdi düşününce dedim yani gerçekten bence büyük bir etki, hatta belki de ciddi bir etkisi de olabilir. Tabii yani etkisi olabilir. Hani burada önerilen bizim Reinin pipetlerde yaklaşık 15 dakika kullanımlardan sonra
pipeti standa tekrardan geri asmak. Yani hem yapabiliyorsanız elinizi masanın serin bir tarafında elinizi serinletmek veya işte bir pamukla eldiven de kullanarak ısı temasını minimum noktada tutabilirsiniz. Evet, pamuklu eldiven o etkiyi gösteriyor. Çünkü bazı Tabii videolarda ona ben denk geliyorum. Pamuklu eldivenle özellikle tabii çalışıyorlar. Ki buradaki amaç sadece dekontaminasyona uğramak değil. Yani kullandığınız numunenin teninizle temasından kaynaklı oluşabilecek hasarları engellemek için eldiven kullanıyoruz. Ancak sadece bu değil. Harici olarak belki farkında olmadan ölçüm sonuçlarınızı doğrudan etkileyen ısınma etkisini engellemek için de eldiven kullanmamızda fayda var. Evet, şimdi ben de şu an fark ettim bunu. Çünkü bazen YouTube'da kalibrasyon videolarına vesaire bu denk geliyorum. Oralarda hep pamuklu eldivene benzer eldivenler pipet kalibrasyonu için evet. Eldivensiz kullanmak. Çok önemli bir detay arkadaşlar. Kesinlikle. Eldivensiz kullanmak zararlı. Evet. Az önce bahsettiğimiz etkinin bir grafiksel dağılımı var. Uzun süreli el ısınması yüksek kaliteli bir pipet için %0.2, diğerleri için yaklaşık %0.5'e varan hatalara neden oluyor. Yani burada kullanmış olduğunuz pipetin kalitesi ne olursa olsun bu etkiden maalesef kaçamıyoruz. Buradaki bu etkiyi engellemek için yapmamız gereken şey dinlenmek, pipet standı kullanmak, elimizi soğutmak. Evet, bahsetmiş olduğum slaytlarda işte her zaman özet olarak her zaman orta ve büyük hataları ortadan kaldırmak için teknikler kullanmamız, hassas işler için daha az etkiye sahip teknikler daha iyi sonuçlar verebilir. Az önce bahsettiğim gibi küçük hatalarda mikrometre ayarı, işte daldırma açısı, ön yıkama, el ısınması, orta hatalar hacim aralığını doğru ayarlayamama, işte daldırma derinliği, kullandığımız pipetin aspirasyon hızı, yani pipete aldığımız suyun hızı ve boşa dağıtım tekniği. Daha büyük hatalarda işte uç daldırma derinliği açısı, ultramikro pipetlerde bu geçerli. Sıçrama kaynaklı ölçüm sonuçlarındaki hatalar ve kullandığımız numunelerdeki viskoz, işte zor sıvılar, uçucu, sıcak, soğuk, işte hava deplasmanlı pipet kullanmalar büyük hatalara sebebiyet vermektedir. Evet, kullandığımız pipetlerin performansının yüksek seviyede kalabilmesi için özel bir bakım ve bakım planı çok önemlidir. İşte pipetlerimizi temizlemek ve dekontamine etmek, bir muayene, bir doğrulama yapmak, bir bakım ve kalibrasyon yapmak. Hani burada örnek olarak pipet kullanıcısı, son kullanıcı arkadaşlar temizlemesini, dekontaminasyonunu, işte dış temizliğini yaparak işte bir dekontaminasyona uğramış bir pipetin temizlemesini yapabilirler. Muayenede oluşabilecek bir hasarı işte kontrol etmek için pipeti gözle muayene edip bunun daha büyük sonuçları neden olmasını engelleyebilirler. Doğrulamaları işlem riskine göre planlanmış bir pipet performans kontrolü, günlük veya haftalık olarak doğrulama yapabilirler. Ve bakımlar aşınan parçaların az önceki slaytta bahsettiğim, göstermiş olduğum fotoğraflarda işte aşınan parçaların değiştirilmesi dahil olmak üzere pipetlerin işte kontrolü, yüksek kullanım için yılda en az bir kez veya daha sık, yani buradaki daha sıktan kastımız kullanmış olduğunuz pipetin sizin için önemi. Ne kadar sıklıkta kullanıyorsunuz? Bunun sonucu sizin nasıl söyleyeyim? Sizin sonuçlarınıza ne kadar etkisi var? Buradaki karar verecek olan kişiler sizlersiniz. Ancak bu pipetlerde önleyici bakım, yani bir arıza başına gelmeden önce pipete bir bakım yapılması pipetin ömrünü uzatacaktır. Ve kalibrasyon ISO 17025 tarafından akredite edilmiş bir laboratuvarda bir pipet kalibrasyonu yapılması da tavsiye edilmektedir. Pekala bakımı kullanıcılar kendisi yapabiliyor mu? Hayır. Onu da yine yetkili
olarak tabii sizlerin ki yapması gerekiyor. evet, üretici firmayla yani bizlerle iletişime geçerek cihazların doğru ölçüm yapması, daha uzun süreli kullanması için bakım yaptırmalarını kesinlikle tavsiye ediyoruz. Evet, burada pipetin kalite kontrolü için en iyi uygulamalardan bahsettik. İşte hassas laboratuvar cihazları, pipetler genellikle sıkı kalite kontrol düzenlemelerine tabidir. Kalibrasyon ne kadar sık olursa hatalı pipetler o kadar erken tespit edilir ve kullanımdan kaldırılır. Bu da sizin ölçüm sonuçlarınızın doğruluğunu, çıkan ürünün kalitesini etkileyecektir. Hatalı pipet kullanım sonuçları ürünlerin geri çağrılmasına kadar gider. İşte yeniden çalışma, zaman, malzeme açısından ek masraf gerektiren deneysel hatalara sebebiyet verir. Ya hatta şöyle söyleyebilirim. Çalıştığınız cihaza göre, örneğin bir HPLC çalışıyorsanız veya bir kütle dedektörüyle çalışıyorsanız oradaki hata muhtemelen bir pipet fiyatından çok daha fazla olacak. Çok daha fazla. Yani çok daha fazla. Evet. Yani siz bir maliyet hesabı yaptığınızda bunu net göreceksiniz. Kesinlikle. Bir analiz tekrarında sadece özellikle GLP laboratuvarlarından bahsediyorum. Analiz tekrarlarında sadece analiz tekrarı yapmıyorsunuz. Bir döf açılıyor ve süreçte orada tekrardan bir geriye dönük incelemeler başlatılıyor. Orada harcadığınız zaman standart, kimyasal, cihazın çalışma maliyeti, çalışanın günlük maliyeti. Kesinlikle. Bunları üst üste topladığınızda yani ben şöyle düşünüyorum, bir pipetten çok daha maliyetli oluyor, fazlası oluyor. Sebebiyet verir. Onun için pipet kullanımı çok önemli. Yani kesinlikle pipetin doğru kullanımı çok önemli. Yani burada şimdi bir marka değeriniz var. Evet. Bu marka değerinin güvenirliğini, işte pazardaki payını bir pipetin yanlış ölçüm sonucu etkileyebilir. Bu aslında o kadar önemli bir çok detaydır. Önemli. Ancak bunun önüne geçebilmek için bahsettiğiniz gibi bakım, kalibrasyon, bu süreçleri iyi takip edip siz düzgün yolda ilerlemeye devam edebilirsiniz. Riskleri azaltıyoruz Kesinlikle aslında. öyle. Kesinlikle öyle. Evet, önleyici bakımda işte az önce bahsettiğim gibi kalibrasyon eşit derece önemli rollere sahiplerdir. Önleyici bakım hedefi uzun vadeli pipet performansı, gerçekleştirilen hizmetler, parça değişimi, işte sızıntı testi, temizliği, çevre şartları yapılması gereken yerler, profesyonel laboratuvarlar, üreticiler ve önerilen yılda en az bir kez kalibrasyonda da standardın belirttiği ISO 8655'te belirtilen yılda bir kez kalibrasyon yapılmasıdır. Ancak bu periyot kullanıcının talebine göre daha kısa sürelere çekilebilir. 3 ayda bir, 6 ayda bir kalibrasyon hizmeti alan firmalarda mevcuttur. Evet, slaytlardan özet olarak bahsetmem gerekirse de pipetleme belirsizliği azaltıp tekniği en iyi şekilde uygulamak. İşte pipetlemeyi seçerken hangi pipetlemeler, işte ergonomik risklerden kullanım şekilleri, duruş pozisyonları, iyi pipetleme teknikleri, yani kullandığımız pipeti daha az hatalı olarak nasıl kullanabiliriz? İşte önleyici bakım, kalibrasyonun önemi ve sonuçlar bizim için önemlidir. Slaytım için teşekkür ediyorum. Evet. Metler Toledo servis olarak destek vermeye her zaman hazırız. Güzel, yine keyifli bir sunum oldu. Ekranda Semih Bey'in iletişim adreslerini de görüyorsunuz. Oradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca açıklamalar kısmına Metler Toledo'nun direkt iletişim bağlantısını da ekledik. Oradan talepte bulunabilirsiniz. Evet. Her türlü soru, görüş, öneri, demo talebi için ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle. Ben şimdi sunumu kapatıyorum o zaman. Evet, sunumu kapatalım. Şu anda elimizde bazı pipet modellerimiz mevcut. Bir uygulama gerçekleştirerek doğru pipetlemeyi nasıl yapabiliriz? Bunu göstermeye çalışacağım. Evet. Arkadaşlar güzel bir katılım var. Hem LinkedIn'den hem YouTube'dan şu an izleniyor canlı yayınımız. Sizden ricam lütfen sorularınızda bize destek olun. Varsa sorularınızı lütfen sorun, çekinmeyin. Sizin sorunuz başka birinin çözümü olabilir. Bu nedenle sorularınız ve katkılarınız çok çok değerli. Şimdi o zaman uygulamaya geçelim. Tabii ki. Az önceki slayttan bahsettiğim gibi kullanmış olduğumuz elektronik pipet
ve manuel pipetlerimiz mevcut. Şimdi bahsettiğimiz bazı mikrometre ayarlamasında oluşabilecek hataların engelleyebilmek için. Geçelim mi yakın çekime? Tabii. Yakınlaşabiliriz. Evet. Mikrometreyi çevirdiğimiz ayar haznesini çevirdiğimizde yaklaşık 100 mikrolitrelik bir pipetin 100 mikrolitrelik bir anma hacmine ulaşmak istediğimizde 103'e getirip tekrardan geriye döndürerek 100 değerini elde edip pipeti kilitliyoruz. Ve sonrasında uygun pipet ucunu kullanmamızda da çok önemli. Sonuçta kullandığımız pipet ucu bizlerin yanlış sonuç elde etmesine de sebep verebilir. Örnek olarak şöyle bir pipet ucuna daldırdık, kontrolümüzü sağladık. Semih Bey, mesela bu aşamada yapılan bir aldık. hata. Onu da belirteyim. Mesela siz takarken çok böyle nazik, kibar bir şekilde taktınız. Tabii. Ama bazen de şeyi görüyoruz. Böyle üstten bir vurma, bir şiddet uygulama pipete. Yani evet. Yani şimdi burada neden? Kullandığımız pipet uçları hassas bir yapıya sahip. Evet. Bunlar elle montajlama yaparken ya da sakladığımız pipetleri sakladığımız noktalardaki herhangi bir etki direkt sonuçlarımızı olumsuz yönde etkiler. Bunu engellemek için direkt bulunan pipet ucu haznemizden pipetin ucuna daldırarak pipet ucunu pipetimize bağlıyoruz. aslında burada yaptığımız gibi nazik ve kibar davranıyoruz. Nazik ve kibar yani işin davranıyoruz. daha özeti. Evet, evet. Şimdi yaklaşık 1 mikrolitrelik bir pipet var elimizde. Bahsettiğim gibi pipetin yeni pipet ucu taktığımız için öncelikle 3 kere ön yıkama yapmamızda fayda var. Dışarıdan bastırıyoruz. İlk noktaya kadar suya yaklaşık 2 milimetre daldırıp bitirip çıkartıp boşaltıyoruz. Bu işlemi aynı şekilde toplamda 3 defa yaparak pipetin ön durulamasını tamamlıyoruz. Şu anda pipetim ölçüme hazır. Şu anda ölçüm yaptığımızı düşünürsek pipetimizi bahsettiğim gibi bu arada şundan da bahsedeyim. Pipetimiz 2 noktaya kadar basmalı çalışıyor. İlk nokta içine sıvı almak için bastıracağımız, bir ilerisi boşaltım için kullanacağımız nokta. Burada pipeti alırken yaklaşık 90 derecelik dik bir açıyla burada daldırıyoruz. şu detayı da ben eğitimlerimde çok görüyorum. Yapılan hatalardan biri. Hava içeride boşaltılmaya çalışılıyor. Yani siz havayı boşaltırken Tabii ki. Bu da yapılan bence en yaygın hatalardan biri. Değil mi? Yani dışarıda öyle. Havayı boşaltacağız. Kesinlikle öyle. Oluşabilecek baloncuk, oluşabilecek sıçramayı engellemek için dışarıdan pipete bastırıp Daha sonra suya daldırıyoruz. Evet. Sıvıyı içine alıp yaklaşık 45 derecelik bir açıyla kaba boşaltıp sürtme yöntemiyle çekiyoruz. Sürtme yöntemindeki amaç da pipet ucunda kalan damla, yani mikrogram seviyesinde bir ölçümü pipet ucunda bırakmamak için sürterek geri çıkartıyoruz. Ve daha sonrasında pipet ucunu şurada göstermiş olduğumuz gibi çıkartıp kullanım dışı noktaya koyabiliyoruz. Ve bu az önce yaptığımız uygulama manuel pipet içinde. Şimdi burada şu detayı da belirtelim. Evet. Arkadaşlar biz eldiven takmadık. Burada şu an canlı yayında Evet. Su var ve suyla çalışıyoruz. Ama pipetleme proseslerinde kesinlikle ve kesinlikle eldiven kullanmamız gerekiyor. Zaten Semih Bey sunumda onu belirtmişti. Buradan merak eden ve soran arkadaşlar olursa da böyle açıklama yapalım. Evet. Elimizde elektronik pipet mevcut. Bu elektronik pipetin bize artıları şunlar. Tekrar basma hareketinden kaçınmak için
Elektronik. Tek bir düğmeye basarak, yaklaşık ekrana görünüyordur umarım. Yani. İşte 300 mikrolitrelik bir pipet ve içi sıvı alma hızı da yaklaşık 10 mikrolitre bölü saniye olması gerekiyor. Bu şekilde kullanmanızda fayda var. Az önce kullandığımız pipet 1000 mikrolitrelik bir pipetti. Şu anda da 300 mikrolitrelik bir pipet var. İkisinin de pipet ucu farklı. Burada az önce bahsettiğim gibi 1 mikrolitrenin pipet ucunu bunu daldırsam yanlış bir ölçüm sonucuyla karşılaşacağım. Buna da dikkat etmenizde fayda var. Aynı şekilde daldırıyorum. Pipet ucunu alıyorum. Hafifçe daldırıp ön yıkama için sadece yukarıya bir tuş yapıp aynı şekilde boşaltıyorum. Elektronik pipetin artısı az önceki bahsettiğim gibi manuel olarak ölçümü yapmada kaynaklanabilecek hataların önüne geçmek. Çünkü yani elektronik olarak her zaman aynı hassasiyette çekme ve boşaltma yapıyor. Aynı noktaya hareket ediyor. Evet. Aynı oranda sıvı alıyor. Aynı oranda sıvı boşaltıyor. Siz sunumda da söylemiştiniz. Elimizin basma kuvveti zamanla işte yorulduysak daha az olacak. Orada bir hata olacak. Burada onu ortadan kaldırıyoruz. Ama sadece o da değil. Hız da kazandırıyor değil mi bize? Kesinlikle hız da kazandırıyor. Şu anda 3 ölçümü yaklaşık bir ölçüm tamamlanana kadar tamamlanmış gibi oldu. Ben bu elektronik pipetleri çok seviyorum bu arada. Bayağıdır bu mikropipetler bizim laboratuvarımızda kullanıyoruz da. Ara ara video içerikler de üretiyoruz. Belki denk geliyorsunuzdur arkadaşlar. Evet. Çok fazla kullanıyoruz, deneyimliyoruz. Ben yıllardır manuel pipet kullanan biri olarak söylüyorum. Yani gerçekten prosesleri çok hızlandırıyor. Yani belki şöyle düşünün, günde yüzlerce pipetleme yapıyorsanız ve her adımda 2'şer 3'er adım varsa her pipetlemede, ben şöyle söyleyeyim, belki de %60-70 oranında sizin o prosesinizde harcadığınız zamanı size kazandırıyor. Yani gerçekten muazzam. Burada işte sunumda da bahsettiğim gibi sadece zaman değil, sağlığınıza da etkisi oluyor. Yani mümkün olduğunca elektronik pipet kullanımını tavsiye ediyoruz. Evet. Uygulama kısmımız tamamlandı herhalde. Var mı başka yapacağımız uygulama? Yani şimdilik tamam. Yani bahsetmek istediğim noktalar bunlar. Eğer sorular varsa bunlarla alakalı. Evet, bir soru gelmiş herhalde. Muhammed Bey. Evet. Şöyle yansıtalım ekrana. Tabii ki. 10 mililitre pipet ile numune çekerken bazen pistonun içine kaçıyor. Bunu önlemek için ne yapabiliriz? İyi yayınlar demiş Muhammed Bey. Teşekkürler Muhammed Bey sorunuz için. Sunumda da bahsettiğim gibi sıçramadan kaynaklı pipet içerisine kaçan sıvıyı engellemek için yaklaşık 10 mililitrelik bir pipet için sormuş. 10 mililitre ve üzeri pipetlerde daha derine daldırıp çekim tamamlandıktan sonra yaklaşık 1 saniye daha pipet ucunu sıvının içinde bekletmemiz gerekmekte. O sifon etkisi, çeşme etkisini engellemek için içerisine bir dışarıdan hava çekmemesi için, yani şöyle çekim işlemini tamamlamak için gerekli olan süre yaklaşık daha derine daldırıp yaklaşık 1 saniye daha fazla bekletmekte fayda var. Bu şeyler de yine filtreli pipetler de o sıçramayı, içeriye girmeyi engelliyor. Ama sonuç itibariyle madde kaybınız oluyor orada. Kesinlikle öyle. Yani hacimsel bir kaybınız oluyor. Evet. Aslında filtre çözümünden önce sizin anlattığınız gibi o daldırma derinliği ve bekleme süresi çok daha etkili olacak. Çok daha etkili. Evet. Ufuk Bey sormuş galiba. Olabilir. Bu hacimler neyse ama 1 mikrolitre gibi hacimlerde biz neye dikkat etmeliyiz diye sormuş. Evet. Çok küçük, çok hassas. Çok hassas ölçüm. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli husus zaman. Şimdi çok düşük hacimli pipetlerle ölçüm yaparken buharlaşma etkisinden kaynaklanacak kayıpları engellemek için, yani pipetle sıvımızı aldık, İşte böyle bekledik, ölçüm değil. Burada zamanı pipetleme yaptıktan sonra tekrardan teraziye direkt saniyesinde boşaltıp buharlaşma etkisini ortadan kaldırarak hızlı bir ölçüm yapmamız gerekiyor.
ve 1 mikrolitre için önemli olan, dikkat etmesi gereken noktalardan biri de doğru pipeti seçmesi. Hı. Bahsettiğimiz gibi 1 mikrolitreye uygun kapasitede bir pipet kullanırsa herhangi bir problem yaşamayacaktır. Evet, güzel. Arkadaşlar bu arada yeni katılan arkadaşlar için yine bir tekrar edeyim. Ekranımızın sol üst köşesinde bir kare kod yansıttık. Bu kare kodu okutarak iyi pipetleme uygulamaları dokümanlarına ulaşabilirsiniz. Çok güzel dokümanlar var. Biz Lab Akademi olarak fazlasıyla istifade ediyoruz buralardan. Gerçekten çok keyif alıyoruz onları incelemekten, okumaktan. Sizler de bence keyif alacaksınız. Bence kesinlikle kare kodu okutun ve o dokümanları bir inceleyin derim. Evet, bakalım başka soru var mı? Evet, LinkedIn'den gelmiş bir sorumuz. Diyor ki, manuel pipette hava kaçmasını önlemek için pipet nasıl daldırılmalı? Tekrar gösterir misiniz? Teşekkürler diye yazmışlar. Yani uygulama olarak şöyle gösterebilirim. Pipet ucunu doğru seçiyoruz. Pipet ucuna pipet ucuna daldırıyoruz. Dışarıdan ilk noktaya kadar bastırıp yaklaşık 2 milimetre sıvı içerisine daldırıp yavaşça butonu bırakıyoruz. Sıvı içine alındı. Ve daha sonrasında ölçüm yapmak istediğimiz kabın içerisine yaklaşık 45 derecelik bir açıyla boşaltımı yaparak sonunda da kenar çeperine sürterek boşaltımı gerçekleştiriyoruz. Evet. Burada dikkat etmemiz gereken noktalar bunlar. Güzel. YouTube'dan yine Fatma Hanım sormuş. İş bittiğinde pipeti dışını laboratuvarda kullanılan dezenfektanlarla silmek doğru mudur diyor. Şimdi burada genel olarak kullandığımız alkolle dışını temizlemekte herhangi bir problem yaşanmıyor. Yani dezenfektandan kastımız alkol oranı yaklaşık %70 oranında olan bir şeyle temizlemek herhangi bir problem çıkartmaz. Sadece burada bahsettiğimiz gibi gözle muayeneye, temizlik yaparken gözle muayeneye de dikkat edelim. Çünkü herhangi bir çatlak, herhangi bir eziklik, herhangi bir fiziksel darbeye bağlı bir değişim sonuçlarınızda problem yaratabilir. Bu darbe dediğiniz benim aklıma başka bir soru geldi. Ben de bir katkıda bulundum. Tabii ki. Diyelim ki pipeti düşürdük. Evet. Böyle bu çalışma pozisyonunda pipet yere düştü. Alıp devam etmeli miyiz? Maalesef. Ne yapmamız gerekiyor? Öncelikle pipeti gözle bir muayene etmeniz gerekiyor. Bir bakacağız. Evet. Tabii, gözle muayene ettiniz. Daha sonrasında eğer uygulamış olduğunuz bir doğrulama metodunuz varsa, bu doğrulama metoduna göre pipetin doğrulamasını yapmanızı bekliyoruz. Kesinlikle devam etmiyoruz yani. Kesinlikle devam etmiyoruz. Böyle bir şey yani çok büyük zararı uğratır. Evet. Bu pipetin doğrulamasını yaptık. Bir hafiften bir değişiklik fark ettik. Sonuçlarda bir değişkenlik gördük. Direkt servisten bu pipetin kontrolünü sağlamasını talep etmemiz gerekiyor. Yere düşen pipeti, darbe görmüş pipeti lütfen kullanmayalım. Evet, çünkü yani bu tarz kazalar laboratuvarlarda yaşanması muhtemel kazalar. Darbe edilince aklıma da böyle bir soru geldi. Evet. Bakalım başka soru var mı? Onlara bakalım. Mikropipet haftalık, şurada bir sorumuz daha var. Mikropipet haftalık doğrulaması yaparken hassas terazi kullanımı dışında bir doğrulama yapabilir miyiz? Hassas terazi kullanımı dışında bir doğrulama yapabilir miyiz? Yani burada doğrulama metodu olarak kullanılan terazi doğrulaması yapılabiliyor. Herhangi başka bir doğrulama maalesef mevcut değil. Açıkçası ben de hiç karşılaşmadım arkadaşlar. Yani benim de yıllardır yaptığım doğrulama hep terazi üzerine bir doğrulamaydı. Evet. Zaten onun dışında kalibrasyona gönderiyoruz pipetlerle. Bence varsa da içlerinde en basiti budur. Yok yani öyle bir doğrulama metodu yok. Hani tekrardan emin olmak için öyle bir şey oldum. Yapabileceğimiz tek şey terazi üzerinde doğrulamasını yapmak. Doğrulamasını yapmak. Saf suyla yapıyoruz. Saf suyla yapıyoruz. Evet.
Onunla ilgili de aslında zannedersem siz LinkedIn kanalınızdan güzel bir video yayınlamıştınız birkaç gün önce. Evet. Merak edenler Metler Toledo Türkiye'nin LinkedIn sayfasında evet, değil mi? LinkedIn sayfasında Metler Toledo bakabilirler. Nasıl doğrulama yapılacağıyla alakalı ufak bir video çekmiş O olmuştu. şeyde zannedersem dokümanlar içerisinde de var. Böyle dokümanlar içerisindeki bir posterimizi videolu olarak kullanıcıların nasıl kullanacaklarını anlatmaya çalıştık. Evet, çok güzel. Melike Hanım sormuş. Fenol, etil alkol gibi sıvılarda pipetlerle çekme sonrası boşaltma işlemine geçerken sıvı kaybı oluyor. Bu engellenebilir mi? Yani burada bahsettiğim gibi işte düşük hacimli pipetlerde veya uçucu, işte sıcak, soğuk, viskozitesi yani daha yüksek oranlı sıvılardaki yapılan ölçümlerde sıvı kaybını engellemek için hızlı bir ölçüm yapmamız gerekiyor. Mümkünse filtreli pipet ucu kullanmamız gerekiyor ve kapalı bir ortamda bu işlemi yapabilirsek bu sıvı kaybını minimum noktada tutabiliriz. Ya ben burada kendi yaptığım bir işlemle isterseniz bir katkıda bulunayım. Metanol, özellikle GC sistemlerine metanol ölçerken metanolde de aslında etanoldeki etkinin aynısı oluyor. Evet. Yani ilk aldığınızda o metanolün bir kısmı dışarıya hızlı bir şekilde buharlaşıp atıyor. Onun için aslında siz gösterdiğiniz bu ön ıslatma işlemi, 3 defa ön durulama işlemi, metanolle 2 ya da 3 defa bir ön durulama işlemi yapar ve iç kısmı da doyurursanız kesinlikle o kaybı önlüyorsunuz. Ya ben %100 önleyebilirsiniz ama işte hatanızı minimum noktada tutarsınız. Kesinlikle demiyorum, çok iddialı bir şey oldu bu. Yani ben genellikle böyle yapıyorum. Ön ıslatma işlemi kesinlikle çok etkili oluyor burada. Yani zaman, hız bu kesinlikle etkili ama artı bir de bunu yaparsanız bence kendi deneyimlerimden söyleyebilirim. Çok işe yarıyor arkadaşlar. Çok işe yarayacaktır. Evet. Güzel sorular geldi. Evet. Teşekkürler. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Bir saati de doldurduk aşağı yukarı. Çok da güzel izlenme oldu. Hem LinkedIn'den katılan arkadaşlarımız var hem de YouTube'dan. Ben tekrardan şöyle bir bakıyorum. Sorular var mı? Bize şunlarla da katkıda bulunabilirsiniz. Başka neler anlatalım size burada? Metler Toledo neler anlatsın size? Semih Bey neler anlatsın? Onları yazabilirsiniz. Mail atabilirsiniz. Sonrasından ulaşabilirsiniz. Burada bu yayınlar gerçekten çok kıymetli. Yani dijitalin bize vermiş olduğu çok güzel bir fayda bu. Bir de yani gerçekten ben Metler Toledo'ya her yayınında teşekkür ediyorum. Çok değerli arkadaşlar. YouTube kanalımıza baktığımızda onlarca değerli böyle eğitim tadında içeriklerimiz var. Tabii ki. Bunları izleyip geriye dönüp baktığınızda prosesleriniz çok daha güzel hale gelecek. Yani eğer merak ediyorsanız oynatma listelerimizde Metler Toledo'nun bir oynatma listesi var. Oraya tıkladığınızda zannedersem şu an 24-25. canlı yayın olacak. Yani toplamda geçmişte yaptıklarımızla beraber. Hepsi bir eğitim niteliğinde. Muhakkak izleyin derim. Oralardan istifade edeceksiniz. Evet. Harici olarak da Metler Toledo'nun dokümanlarını mt.com sitesinden ucu bucağı olmayacak seviyede dokümanlara erişebilir. Kendinizde yani aradığınız soruların cevaplarını o dokümanlar içinde bulabilirsiniz. Ve tamamen ücretsiz. Tamamen ücretsiz. Ya bu çok güzel. Ücretsiz bir kütüphane. Biz çok fazla istifade ediyoruz. Yani bizim birçok eğitimimiz var. Bu eğitimlerin içeriklerini oluştururken güvenilir bir kaynak aradığımızda gerçekten Metler Toledo'nun kütüphanesine de başvuruyoruz. Eğer konuyla ilgili bir yer varsa kesinlikle başvuruyoruz. Ve ben şunu gördüm. Yani laboratuvardaki özellikle ön analitik evredeki kısımlarda çok muazzam dokümanlar var. Ve onları siz okuduğunuzda çok güzel istifade ediyorsunuz. Bunun yanı sıra diyelim ki siz bir iç eğitim yapacaksınız. Kendi şirketinizde bir eğitim organizasyonu yapacaksınız. Bu eğitim organizasyonunda bile orada istifade edebileceğiniz onlarca kaynak var ve bunların hepsini açık ve ücretsiz bir şekilde sunuyorlar. Bu bence çok güzel bir şey. Evet. Birçok şirket ne yazık ki bunları elinde tutma, izleme tarafındayken Metler Toledo'nun kendi sitesinde bunları açık olarak görmek çok değerli. Ben gerçekten teşekkür ediyorum bunun için. Ve birçoğu da Türkçeleştirilmiş kaynaklar da var. Yani tabii İngilizce ağırlıklı ama birçoğu da Türkçeleştirilmiş kaynaklar. Evet. Bence çok güzel. Kesinlikle istifade edin arkadaşlar. Evet. Mikrobiyoloji hakkında yayın olabilir mi? Neden olmasın? Yaparız ama mikrobiyolojide pipet mi istiyorsunuz? Yani mikrobiyoloji laboratuvarlarında pipet kullanımı mı istiyorsunuz? Nedir acaba? Mikrobiyoloji çok geniş bir alan. Bizim onunla ilgili yayınlarımız da var, eğitimlerimiz de var.
Onu da yazarsanız çok iyi olur. Evet, güzel. Ya çok güzel, keyifli geçti benim için. Zannedersem yani benim de ilgi alanım olduğu zaman böyle yayın su gibi akıp geçiyor. Evet. Siz de çok güzel anlattınız. Çok güzel detaylara değindi Semih Bey. Yani umarım ilerleyen yayınlarda tekrardan Semih Bey'i burada misafir etme durumumuz olur. Yani gerçekten ben çok keyif aldım yayından. Evet. Böyle içerikler üretmeniz hem kullanıcılar için hem bizler için hem sektör için çok değerli. Evet. Bu değere bir anlam katabilmek, bir destek verebilmek bizim için de gurur verici bir iş. Bu tarz yayınlarda, bu tarz içeriklerde tekrardan buluşmak üzere diyebilirim. Umarım yani inşallah tekrardan ileride bu tarz içeriklerde buluşabiliriz. Spesifik bakteri analizleri veya endotoksin analizi gibi analizler demişsiniz. Olabilir, neden olmasın? Yani bunları biz geriye dönüp bu yorumları okuyoruz. Buralardan notlar alıyoruz. Neden olmasın Kadir Bey? Yani olabilir muhakkak. Evet, zannedersem başka soru da yok. Var mıdır arkadaşlar başka sorunuz? Umarım sizler için de aynı şekilde keyifli bir yayın olmuştur. Sonrasında açıklamalara bıraktığımız bağlantıdan Metler Toledo ekibine ulaşabilirsiniz. Her türlü sorunuza cevap vereceklerdir. Talepleriniz olabilir, demo talepleri olabilir, farklı talepler olabilir. Her türlü bir kalibrasyon laboratuvarınız var ama orada sadece kendi pipetlerinizi kalibrasyonunu mu yapıyorsunuz? Hayır. Farklı markalar yapabiliyorsunuz değil mi? Farklı marka pipetlerinde kalibrasyonlarını yapıyoruz. Pipet ve kütle kalibrasyonu laboratuvarımızda gerçekleştiriyoruz. Metler Toledo olmak zorunda değil. Değil. Evet. Yani bu da çok önemli. Böyle bir güvenilir yararı arıyorsanız yine ulaşabilirsiniz. TÜRKAT tarafından akredite edilmiş bir laboratuvarımız mevcut. Harici olarak da global olan bir firmanın verdiği zorunluluklar diyeyim yani. Yurt dışına da bağlıyız, yurt içine de bağlıyız. Çok güzel. Gayet güvenilir sonuçlar elde etmek için uğraşıyoruz. Evet, güzel bir yayındı ama yayını burada sonlandırmak durumundayız. Evet. Arkadaşlar çok teşekkür ederim. Umarım farklı bir yayında tekrardan burada sizlerle görüşme fırsatımız olur. Katıldığınız ve destek verdiğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi akşamlar.